perişan, eşim dostum uyansın. İmdadımın vakti, elime biri uzansın. Başı dumanım, çare tutmayanım. Sılaya giden döner de bir gün. Al şunu. Al şunu. Al. Yavaş şunu. Al. Gir içeri. Al şunu. Sıla. Kendine gel Sıla. Allah'ım bacım yaşıyor. Sıla aç gözlerini. Aç gözlerini Sıla. Sıla aç gözlerini. Çabuk bir ambulans çağırsın. Çabuk. Allah'ım bacım yaşıyor. Müsaade edin. Dumandan zehirlenmiş olabilir. Allah'ım bacım yaşıyor da. Çabuk aç gözlerini. Merdiven altında bir kız daha var. Çabuk onu da çıkart. 25-26. Merdiven mevkiinde yaralı var, tamam. Alın şunu ambulansa. Ambulansı çağır. Ambulans. Ölmüş mü? Vay zavallıya bak ya. Sıla! Ulan kızım nerede? İçerisi kilo ölmüş. Nasıl gireceksiniz? Ulan kızımı gördünüz mü? Boran ağa götürdü. Ne zaman götürdü? Az önce hastaneye götürdü. Vallahi billahi götürdü. Hastaneye götürdüler ha. Ya kızım gitti mi? Hastaneye götürdüler ha. Ulan kim götürdü? Boran ağa götürdü. Ulan doğru mu? Vallahi doğru. Dayan Sıla. Ne olursun dayan. Şimdi vazgeçemezsin. Benim için, çocuğumuz için dayan. Hadi bir tanem.
Biraz daha dayan bak, her şey güzel olacak. Babana da bir şey olmayacak. Ana, sabah Azad'ı gördüm. Görsen şirkete başladığı ilk günkü gibi heyecanlıydı. Nasıl seviniyor işe yarıyorum diye. İyi de kızım. Başımızda bunca dert varken bir de fabrika çıkarttılar başımıza. Şimdi rahat durmaz ki bu millet. Başlarına bir hal gelecek diye çok korkuyorum Narin. Hayırdır inşallah. Hayır olsun. Kız Hatice ne oldu? Gel içeri. Gel hele. Ne oldu? Vay başımıza gelenler. Kız ne oldu? Gitti bütün emekler. Düzenimiz, dirliğimiz dağıldı. Hatice şunu doğru düzgün söyle. Aklımı başımdan alma, ne oldu? Hatice teyze bir anlatsana ne oldu? Yandı gitti koca fabrika. İçeride herkes çalışırken her tarafa alevler sarmış. Millet kendini zor dışarı atmış. Mahşer yerine dönmüş ortalık. Azadım. Sılam. Azat. Narin ben daha duramam artık burada. Ben gidiyorum. Ana. Narin bulmamız lazım kızım onları. Hatice haydi yürüyün. Durumu nasıl? Oğlum iyi değil mi? Sakin ol. Kan tahlili sonuçlarını beklememiz lazım. Kötü bir durum mu söz konusu? Zehirlenme olup olmadığını anlamamız için kan tahlilinin çıkması şart. Yani kötü bir durum söz konusu öyle mi? Ağam! Firuze ağam! Ağam! Hayırdır ne bağırıyorsun oğlum? Firuza'nın yattığını bilmez misin? Kusura kalma hanım ağam. Fabrikada yangın çıkmış. Telaşım ondan. Ağama haber salayım dedim. Bize ne bundan? Bu da malumattan mı sayılıyor? Elin fabrikası yandı diye nedir bu telaşın? Sanki kendi malın tutuşmuş. Bu ne hal böyle? Yangın çıktığında gelin ağam da oradaymış hanım ağam. Olacağı buydu. Eksik eten er meydanında işi neymiş? Dizini kırıp oturamadı mı köşesinde? Allah'ım. Sen gelin ağamda bebesini de ağama bağışla. Haydar, peki ne olmuş? Kurtarmışlar mı? Orhan ağam yetişmiş hemen ağam. Hastaneye kaldırmış. Ama şimdi ne haldeler bilmiyorum. Babasına bir hal olsa ortalıkta yoktur. Ama elin kızına koşturur benim oğlum. Ne yapacağız şimdi? Azat. Azat oğlum kızım iyi mi? Baba babacığım kendine geldi, doktorlar kontrol ediyorlar, bebeğe bakıyorlar. Baba, doktorla ağam içeride, çıksınlar öyle görürsün ha. Çok korktum oğlum ya. Çok korktum Azat. Kızıma bir şey oldu. Sana bir şey oldu diye çok korktum oğlum ya. Bebek nasıl? Torunum iyi mi? İyi baba. Hepsi iyi. Yavrum. Oh yavrum. Çok şükür sağsın, ayaktasın. Sılam nasıl Azat'ım? Korkulacak bir şey yok ana. Doktorlar sadece bir kontrol yapıyor bacım. Oh, çok şükür. Azat'ın iyisinde el yok bir şey. İyiyim, korkma. Celil. Bak oğlumuz da kızımız da sağ çok şükür. Aman malı mülkünü eleyim. Yanan yansın. Sen üzme canını. Ya Bedar ben mal mülk peşinde miyim ya? Benim anlamadığım ne biliyorsun? Ya bu başımıza gelenler ne Bedar ya? Ne bunlar ya?
Bu halimize de şükürler olsun değil mi? Buyur baba. Nasılsınız oğlum? İyiyiz. Hastanedeyiz. Torunum nasıl oldu? Hastanedeyiz dedim baba. Kapatmam gerek. Kapatma oğlum. Bir şey daha soracağım. Gelinim nasıl? O iyi baba. Anladım oğlum. Dualarım sizinle. Sağ ol baba. Merhabalar. Tahlillerimiz çıktı. Adı neydi Kimin? bebeğin? Bedirhan. Bediran iyiyim diyor. Abi açılış bizim istediğimiz gibi olmuş. Oh, güzel işte. Ne var bunda telaşlanacak? Ne demişler? Önce tedbir. Eğer yaptığın işin arkasını önünü düşünmezsen yangın da çıkar, başka şeyler de olur. Adamlara diyoruz ama dinlemiyorlar ki. Abi yangın sırasında Sıla da içerideymiş. Şimdi ne yapacağız abi? Görünmez kaza işte. Ne yapalım? Kalkıp gidip Sıla Hanım'a hayat öpücüğü verecek değiliz ya. Ölüme çare bulunmuyor işte. Bizim çocuktan haber var mı? Adı neydi? Hakan. Yok abi ondan da haber yok. Arıyorum ulaşamıyorum bir türlü. Onu kesinlikle bulmalıyız. Yakalanıp konuşursa biz de yanarız ona göre. Kızım senin neyine bu halinle fabrika filan? Bebeğini düşüneydin biraz. Bak ne hale geldiniz. Merak etme anneciğim. Gayet iyiyim. Bebeğimiz de iyi. Allah'ımıza çok şükür. Ağam, Allah seni bizim de kızımın da başından eksik etmesin. Ya sen yetişemeyeydin. Artık kötü şeyler düşünmeyelim ana. Fabrikadakiler ne durumdaymış? Yangın çabuk fark edildi. İtfaiye de çabuk gelmiş. Bu yüzden ölen kimsenin olduğunu sanmıyorum. Bacım zaten herkes çok korkmuştu. Yangını gören kendini dışarı atmış. İçeride de kimse kalmamıştır herhalde. Ya bana çay getiren kız? O da iyi mi? Siz mesai arkadaşı mısınız? Yok, hocasıyım ben. Aysel'im nerede? Kurtulacak değil mi? Üzgünüm beyefendi. Eşinizi buraya getirdiklerinde çok geç kalınmıştı. Onunla gelen delikanlıyı da kaybettik maalesef. Yok. Aysel'im. Yok, Aysel'im. Hayır, Aysel. Aysel'im. Bebeğimiz olacaktı Celil abi. Hayır. Boran neler oluyor? Tamam Sıla, sen telaş etme. Ben bakıp geliyorum. Başımız sağ olsun. Biz de çok üzüldük. Baba. Baba neler oluyor? Yok kızım, birinin cenazesi varmış. Herkes ona bağırışıyor şimdi. Almayın. Almayın Aysel'imi. Aysel'imi almayın benden.
almayın Aysel'i. Daha 6 aylık evliydik ağam. Ekmek parası için yerimizi yurdumuzu koyduk da geldik. Çalışma dedim. Ben bakarım dedim. Yok dedi. Bebeğimiz için çalışacağım dedi. Bir kenara 3-5 kuruş biriktirince bebeğimiz olacak daha. Ben onsuz yaşayamam. Acını çok iyi anlıyorum senin. İnsanın sevdiğini kaybetmesi katlanılacak şey değil. Ama senin için elimden ne gelirse yapacağım. Biliyorum yüreğindeki acıyı alamam. Ama her zaman arkandayım bundan sonra. Hepsi benim yüzümden. Eğer bayılmasaydım Aysel hala yaşıyor olurdu. Onu kurtarabilirdim. Kızım, yeter artık yavrum. Yedin bitirdin kendini. Kendini düşünmüyorsan bebeğini düşün yavrum. Kızım sen bu halinle nasıl taşıyacaktın o kızı? Kızım bak tamam, hepimiz çok üzüldük. Ama ne yapalım yavrum? Kaderi böyleymiş. Kaza mı kader mi bilmem ama ne olduğunu ben öğreneceğim. Her şey ne kadar farklı buralarda. Güneş bile bir başka doğup batıyor sanki. Nasıl farklı batıyor güneş? Bize bir geceliğine veda etmiş. Hüzünlü. Sen de hüzünleniyor musun gece olunca? Ben gecelerin güzelliğini seninle tanıdım Cihan abi. Daha ne güzellikler tadacaksın. Ben Serhat, Salıverdi önünde. İyi sen ne dedin? Haberim yoktu dedim. Aile kendi arasında konuşmuş, hüküm vermiş. Bizde dara düşen herkes ağasına sığındığı için Hasan Cihan ağamıza sığınacağını düşünmüş. Yoksa kimsenin bu hükümden haberi yoktu dedim. Tamamdır. Ben de söz verdiğim gibi seni koruyacağım. Geçmiş olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin ağam. Hasan nerelerde? Onu Boran ağa himayesine almış. Merak etme Serhat. Yakında Hasan da doğru yolu bulacak. Dürüye, onların iyice bir tozunu al, sonra da şunu bir parlat kızım. Tamam hanım ağam. Hayırdır Firuze ağa? Ben biraz hava alacağım. Ey. Şu gelin hanımın derdi de bir türlü bitmedi. Koskoca adam sabah beri dolanıp duruyor. Dolanıp duruyor. Gelinam. Seni iyi gördüm. Korkudan öldüm vallahi. Merak etme Ayşe'cim, bak buradayım, iyiyim. Ayşe, müsaade et de Sıla'yı odasına götürelim. Kusura kalma. Aklım başımda değil. Siz geçin, ben size hemen yemek hazırlarım. Çok iyi olur, çok acıkmıştım. Hemen gelin ha. Çantanızı odanıza koyarım. Geçmiş olsun Sıla. Sağ olun. Torunum nasıl oğlum? Endişelenecek bir şey yok baba. İyi. Bedirhan gayet iyi. Oh.
Ölümün kıyısından geliyoruz ana. Sen de sağ ol. Geçmiş olsun oğlum. Haydar, Buyur ağam. torunum için adak dilemiştim. Allah kabul etsin ağam. Ben bir kurban kestirip eşe dosta dağıtırım. Kedi gibi 9 canlı. Bir türlü ölemiyor. İster 9 ister 19 olsun. Sonu nasıl olsa gelecek. Hükümlü olmazsa başka türlü olur. Yoruldum. Dinlenmen lazım Sıla. Boran. Sana can borcum her geçen gün artıyor. Ne zaman ölümle burun buruna gelsem... sen elimden tutup çıkartıyorsun beni mahşer yerinden. Çünkü o mahşerde sadece sen olmuyorsun Sıla. Ben senin hayatını değil, kendiminkini de kurtarıyorum. Canını canımdan ayırmıyorum. Ama o kızı kurtaracak kimse yoktu yanında. Geldiğinde onun için çok geçti Sıla. Nefes almıyordu. Geçti artık canım. Ne olur böyle yapma. Oğlumuz senin acılarını da hissediyor. Daha doğmadan çok zor zamanlar yaşadı. Bundan sonra annesinin hep mutluluğunu hissetsin istiyorum. Kim bilir ne kadar seviyordur seni. O da benim gibi senin gücüne ve merhametine hayran büyüyecek. Ve tabii aşkımıza. Bunun bozulmaması için dua edeceğim Sıla. Düşünmek bile istemiyorum ama... ya orada nefessiz yatan ben olsaydım. Senin son nefesin benim yangınım olurdu Sıla. Oradan sensiz çıkmazdım. Seni çok seviyorum. Sen benim yaşama sebebimsin. Azat. Görüyorsun değil mi oğlum? Bütün emeklerimiz, umutlarımız duman altında kaldı. Ya nedir bu başımızdaki gurursuzluk ya? Hiç aklım vermiyor yani. Ben o üstümüze çökeni bulsam baba dağıtacağım da az daha bekle. Yani sen diyorsun ki bu iş kaza değil mi? Geçmiş olsun. Sağ olun. Durum nedir? Bir şey bulabildiniz mi? Araştırmalarımızı tamamladık sayılır. Elektrik tesisatının bulunduğu yerde kontrolsüz yükselen ısı kabloların bir kısmını eritmiş. Açığa çıkan tellerin birbirine temasıyla kısa devre olmuş. Ortaya çıkan şiddetli akım elektrik panosu çevresindeki yanıcı maddelerin tutuşmasına sebep olmuş. Nasıl oluyor bu? Biz bu fabrikayı yeniden kurduk. Elektrik tesisatı da yenilendi. Hep yeni malzemeler kullanıldık. Oğlum bu Hakan işin ehli değil miydi ya? Hani o elektrik okulunu bitirmişti. Biz onun için iş aldık. Hem bir de ne olmuş? Yangın sırasında o da oradaymış değil mi? Evet, delikanlı oradaymış zaten. Ölüm sebebi dumandan zehirlenme ya da yangın değil. Elektrik çarpması. Peki benim aklım iyice karıştı. Madem elektrik kaçağı var bu çocuk nasıl ölmüş? Şimdilik bulduklarımız bunlar. Ama biz araştırmaya devam edeceğiz. Hakan'ın ölümü zaten birçok soruyu yanıtsız bırakıyor. Ama bu dosya henüz kapanmadı zaten. Geçmiş olsun. Haydi, Geçmiş sağ olsun. olun. Telefon çalıyor. Annemdir. Merak etmiştim. Efendim Edip Bey. Evet, maalesef büyük bir talihsizlik oldu. Fabrika ile ilgili son durumları Azat'la konuşun lütfen. Ama sigorta şirketiyle bir an önce konuşalım. Zararımızın karşılanmasını talep edelim. Ardından da bu işe kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Tamam. Siz de Kenan amcaya selamlarımı iletin. Hoşçakalın. Canını zor kurtarmışken bu inadın neden Sıla? Böyle bir kaza yüzünden bu işten nasıl vazgeçeceğimi düşünürsün Boran? Bunun sadece bir kazadan ibaret olduğunu düşünmüyorum Sıla. Olayı inceleyen görevlilerle görüşeceğim. Ama şunu unutma. Bu iş bir kazaysa bile fabrikaya karşı olanlar senin de yaptıklarını da rahat bırakmayacaklardır. Sadece canımı düşünerek karar veremem ben. Bu işe umut bağlamış bir sürü insan var. Şimdi onlara nasıl bitti derim ben? Bu işin kapanmasını sadece senin için değil, onlar için de istiyorum.
Herkes yeterince zarar gördü zaten. Gel. Aa, Firuze Hanım sizi salonda bekliyor. Seslendi de. Tamam, geliyorum. Ya Azat, adamların söylediklerini duydun değil mi? Vallahi oğlum bu işin içinde bir iş var ha. Ya baba bugüne kadar başımıza gelenlere bakılırsa buna kaza demeye hiç aklım ermiyor ha. Ama şimdi suçlayacak bir delil de yok elimizde. Bakalım polis daha neler bulacak. Senin aklına birisi geliyor mu? Ah be babam. Bu kadar kanı dökmeye kim cesaret edebilir? Burada başka kim bu kadar vicdansız olabilir? Ama polis peşini bıraksa bile ben bırakmayacağım. Düşmeyeceğim yakasından o cihan itinin. Olanlar için ben karını değil seni suçlarım Boran. O kadın başıyla bu işlere kalkıştığında sen insanımızın örfünü bilmez gibi karına çanak tuttun Boran. Sıla'nın yapmak istediklerinde bir art niyet yok baba. O sadece buradaki insanlara faydalı olmaya çalışıyor. Bak işte gördünüz mü faydayı? Bu işi bitireceksiniz. Oğlum Boran, ben bir setin karşısında duruyorum. Sidarlar, cihanlar, azgın sular gibi üstüne gelmek için fırsat kolluyorlar. Sırf senin ardında durmak için yapıyorum bunları. Yoksa Sıla'nın yaptıklarını doğru bulduğumdan değil. Dün orada torunuma bir şey olsaydı ne olacaktı? Kaygını anlıyorum baba. Hiçbir şey anladığınız yok oğul. Bu iş böyle sürüp gittikçe başımıza daha neler gelecek kim bilir. O fabrikanın çalışmasını hiç kimse istemiyor. Sen de Sıla gibi herkesin öfkesini, kinini üstüne çekeceksin. Öbür gün orada çalışanları tek tek vurmaya kalkıştıklarında ne yapacaksın oğlum? Böyle bir şeye izin vereceğimi mi sanıyorsun baba? Boran, unutma ki bizim dışımızda atılan her adım aşiretimizi aşağı çeker. Sen de gücünden olursun oğlum. Dün 2 kişi öldü. Öbür gün ne olacağını kimse garanti edemez. Ortalık kan gölüne dönebilir. Bu söylediklerimi kale al ve beni bir daha konuşturma oğlum. Günaydın Azat. Günaydın bacım. İyisin değil? İyiyim, sen beni merak etme. Senden bir şey isteyecektim. Buyur bacım. İşçileri topla ve onlara üzülerek şu kararı verdiğimizi söyle. Tamam bacım. Tamam ben konuşurum. Babamı da alayım. Konuşuruz. Tamam eyvallah. Efendim baba. Neredesin oğlum? Böyle karışık zamanda sırra kadem basmak ne diye? Olanları duydun. Ne yapalım baba? Şimdi gelin ağamıza geçmiş olsuna mı gidelim? İşlerim vardı, onlarla uğraşıyor. Hadi uzun etme Cihan. İşini bitir de gel. Öğleden sonra kalabalık bir misafir ağırlayacağız. Tamam baba. Cihan, Sıla'ya kötü bir şey mi oldu? Sabahtan beri tuhaf davranıyorsun. Daha olmadı. Olsaydı üzülür müydün Esma Sultan? Hadi otele gidip üstümüzü değiştirelim. Bak Sıla. Tamam Boran. Bir şey söylemeni istemiyorum. Bu sefer ben nasıl istersen diyeceğim. Ama bunu sadece sen istediğin için yapacağım.
Kimsenin burnunun kanamasını istemediğim için. Fabrikayı kapatacağım. Beni anlayacağını biliyorum Sıla. Arkadaşlar, bu tarafa toplanalım da hep beraber bir şey konuşacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arkadaşlar, bu işi yapacağımıza siz de bizim kadar inandınız en az. Emeğinizi, yüreğinizi koydunuz. Ağalara, paşalara boyun eğmediniz. Gel gör ki bu lanet yangın bizim de belimizi büktü. Vallahi ne zaman açılır, tekrar ne zaman faaliyete geçeriz ben bile bilmiyorum yani. Sanki yapacak işimiz mi kaldı Celil Efendi? Yok artık bu işte bir uğursuzluk var. 2 kişinin canını alan yerde çalışmam artık. Ağalara karşı durulmazmış. Ağalar he demeyince işler yürümüyor kardeşim. Şimdi arkadaşlar, yardımcı olanlar da sağ olsun, olmayanlar da. Ama biz Özdemir Holding kimseyi yarı yolda bırakmadık. Sıkıntıda bırakmadık, bırakmayacağız da. Hepinizin tazminatları ödenecek. Emeğiniz için de sağ olun. Hakkınızı da helal edin. 3 günlük kişinin kaç kuruş yemesi olur ki? Biz buraya girmek için ardımızı yakıp geldik Azat. Makinelerin çoğu kurtuldu. Bize verebilecekleriniz de kayıplarımızı alalım. Burayı tekrar açalım. Neden çalışmaya devam etmiyoruz ki? Vallahi doğru söylüyorsunuz. Biz de elimizden geleni yapacağız tabii. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Sen böyle surat asarsan o da içeride asar suratını. Artık yalnız biri değilsin Sıla. Bir annesin, bunu unutma. Onu daha fazla üzme Sıla. Anneciğim, daha erken ararsın diye umuyordum. Sılam, akşamdan beri aklım sende kaldı yavrum. Narin'le eve dama sığamadık, iyisin değil. İyiyim. Biraz yorgunum sadece. Sılam, sabaha kadar gözüm uyku girmedi kızım. Anne. Sesin gelmiyor. Dışarı çıkıyorum. Bekler misin? Kapat telefonu Sıla. Böyle zorlamaya ne gerek var? Hadi gidelim annene. O şimdi meraktan duramıyordur. İyi olduğunu görsün. Hadi söylesene. Bedar ana, hadi sen çayı koy. Biz de birazdan geliyoruz. Tamam oğlum, bekliyorum. Narin. Narin kız. Narin. Ana ne oldu? Narin, Sılam'la Boran geliyor. Esah diyor. He. Kızım gördün mü bak. Hayat böyle işte. Bazen ağlatır, bazen de güldürür. Hadi gel bir şeyler hazırlayalım. Boran, annemlere gitmeden önce Ayşe'nin kocasına başsağlığı dilemek istiyorum. Tamam Sıla. Ben şimdi evlerinin yerini öğreniyorum. Ağam, senin affına sığındık. Gül gibi işimizi bırakıp hayallere kapandık. Hata etmişiz. Yıllardır karnınızı doyurup sırtınızı giydirdik. Namusunuz da, dirliğiniz de bizim himayemizdeydi. Siz ne ettiniz? 3 kuruş para için ağanızı da kendinizi de sattınız. Ağam, biz ettiklerimizi bulduk. Bak şimdi aç açık ortada kaldık. Sen kabahatimizi bağışla. Yine maraban olalım. Verdiğinle yetinmesini bilelim. Bir kere arkamdan iş çevirip hükmüme karşı durana bir daha itimat etmem. Başkalarının varlığına güvendiniz. Şimdi düştüğünüz dardan çıkarayım diye benden aman dileniyorsunuz. İşinizi koyup el kapısına giderken bana mı danıştınız? Olacakları baştan düşünecektiniz. Şimdi hepiniz defolun. Gözünüzü toprak doyursun.
Selim'in evi burası değil mi? Buranın ağam. Evde mi kendisi? İçeride. Başsağlığı dileyecektik. Yok gitme. Biraz önce girdim. Aysel'leyim bizi yalnız bırak dedi. Her akşam bu türküyü söylerdi. Aysel'in en sevdiği türküydü. Canım oy canım, bıraktı beni yaralı. Ah ne canım, vah ne canım oy canım, bıraktı beni yaralı. Ah ne canım, vah ne canım oy canım. Ağam bizi dinlediniz. Bizim halimizden siz anladınız. Şimdi ne edelim biz? Başınızdaki ağayı yok saymanın cezasını gördünüz. Ha? Hele Cihan gelsin bir hal çaresi bulunur. Tamam canım. Sen güzellik uykuna yat, ben seni sonra ararım. Ne olan? Satıcılar. Ne işiniz var toprağımda? Kurşuna dizeyim mi lan sizi? Oğlum, önce bir dinle, anla. Bunları ne dinleyeceğim baba? Bunların bastığı yerde 40 sene ot bitmez. Ne o? Aç kaldınız, buraya mı düştünüz? Gitsenize Boran ağanıza, gelin ağanıza. Buradan size iş çıkmaz. Defolun evimden. Oğlum, bir yol sakin ol. Bakma arabamız gelmiş. Bize el açmışlar. Geri mi göndereceğiz? Bize yakışmaz. Bugüne kadar sen hep yanlarında olmadın mı? Ben zamanında o iş kadını Sıla'ya söylemiştim. 3 kuruşluk adama 5 kuruşluk değer verirsen 2 kuruşluk fazlasına satarsın. Beni yalancı çıkarmadınız. Hani? Nerede sigortanız? Boran ağanız size malülen maraba maaşı bağlamadı mı ha? Neredeler? Siz aç kaldığınızda onların umrunda mı? Sizlerin Cihan ağanın bağrı yanarken onlar birbirine cilve yapıyorlar. Kızım dediğini ettik. Ama ben sana söyleyeyim ki bu hiç iyi olmadı. Ya bir hata yapmayacağım demiştim ama bacım inan bak bir yanlışım yok. Yanlışım varsa şu eşikten çıkmak nasip olmasın. Her şey yolunda gidiyordu ya. Her şey yolundaydı. Oğlum bu ne senin suçun ne bir başkasının suçu. Mukadderat böyleymiş yavrum. Bu fabrika olmasaydı da başka bir felaket olabilirdi. Bak ben hatırlıyorum. Eskiden sel baskını olduydu. Tarlalarımız yandıydı hep. Epey bir kıtlık çektik. Ama Allah çok şükür rızkımızı verdi yine. Değil Celil. Anne, bu böyle bir şey değil. Bunların hepsinin sorumlusu benim. Ama böyle bir atılım yapmasaydım da o insanları asla özgürleştiremezdim. Ne düşünceleri ne de yaşamları değişecekti. Bunları yine yaparız kızım. Her istediğimiz yine olur. Ama bu insanların inancını çok zor kazandık. Şimdi her şey bir günde kül mü olacak? Ya ne yani ya? Eşkıya dünyaya hükümdar mı olacak? Aynen öyle olacak baba. Artık buralarda bize değer yok. Celil, Azat. Ya yeter artık. İçimizi kararttınız. Kızımla torunumu zaten canlarını zor kurtardı. Başka şeylerden konuşun. Biz zaten Sıla'yla karar verdik. Artık çocuğumuzu üzmeyeceğiz. Ama Boran en azından açıklamama izin versen. Ya hakikat olanları konuşmayalım artık. Konuştukça içimiz daralıyor. Emir, niye gitmedin bugün okula? Ya ne cimri diyorsun ana ya? Söyle bakalım Emir. Neden evdesin? Neden olacak ağam? Bununki tembellik işte. Her şeye bir bahane buluyor. Ne tembelliği ana? Rahat bırakmıyorlar ki. Ben gitmem bir daha okula. Meraklıysan kendin git. Ulan bağırmadan konuş. Hırpo. Ne demek şimdi bu anne, anlatsana. Kızım ne demek olacak? Sen ona ne bakıyorsun? Çocuk işte şımarıyor. Abi, babam nasıl? Sağlığı sıhhati yerinde. İyi Narin. Sıla ilaçlarıyla yakından ilgileniyor. Hem babam kalp krizi geçirdiğinde ilk yardımı Sıla yapmış.
Bilirsin babam, açıktan konuşmayı sevmez. Ama Sıla'yla araları gittikçe yumuşuyor. Hem torununu dört gözle beklemekte. Kendince heyecanla hazırlıklar yapıyor. Hele bir doğsun Bedirhan, o zaman araları daha iyi olacak inşallah. İnşallah. İnşallah abim inşallah. Oh güzel kızım benim. Boran ne bilir? Onun gözleri zaten iyice kör olmuş. Sıla ne ki? Biz bu işin kitabını okuduk. Bu şirketler yatırım için gelirler. Sizin gibi adamlar da onlara kurtarıcı gözüyle bakarlar. Sonra da kazandıklarını alır giderler. Orada dururlar işte. Burası Mezopotamya. Biz sağ oldukça o hesap buradan geri döner. Ne insanımızı, ne toprağımızı, hiçbir şeyimizi sömüremezler. Abi. De bu kadar adam ne yapacak? Özdemir Holding'e sormak lazım. Ekmek bulamayanlar iş makinelerini yesinler. Çocukları da tütün çiğnesinler. Fabrikaymış. Yetti bu kadar. Size de rahatsız ettik. Gene de sağ olun ağalar. Ya durun hele. Öyle olmaz mı? Bu işin muallakta kalmasına benim de gönlüm razı gelmez. Ama son sözü Cihan Ağa söyler. Kızdım. Hem de çok kızdım. Bizim adamlarımız böyle yapmamalıydı. Belki gururunuz incindi. Belki benden yaşça büyük olanlar var. Belki sürçülisan ettim. Ama en çok kendime kızıyorum. O fabrikayı ben yakmalıydım. Daha en başından temelini dinamitlemeliydim. Ama işte fırsat olmadı. Şimdi yapılacak tek şey var. Birlik olmak, haksızlığa, ihanete, işgüzarlığa karşı durmak. Boran Ağa'nın umrunda olmayabilir. Ama benim umrumda. Ağa dediğin arabası açken rahat uyumaz. Genco soyadını şerefiyle taşıyan Cihan Ağa olarak kabulümsünüz. Bundan böyle tencerede ne kaynarsa onu paylaşırız. Allah sizden razı olsun ağam. Sözünden hiç çıkmayız. Ne gerekirse yaparız. Elime attığım her şeyi karıştırıyorum değil mi Bora? Bilmiyorum Sıla. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu inan ben de bilmiyorum artık. Ne zor bir yol bu. Sanki ölüm taşlarıyla döşenmiş. Hep kanla sulanıyor. Aysel daha akşam bana çay getirmişti. Ama şimdi yaşamıyor. Onların iyilikleri için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama ölümlerine neden olur. Bizler ne kadar hoş görmesek de Özdemir Holding ve onun Midyat'taki temsilcisi bizlere yardım etmek için buraya geldi. Bu şirketlerin kârı için değil, Midyat'ın kadınları için, bizim çocuklarımız için yaptılar. Ama talihsiz bir kaza oldu. 2 canımızı kaybettik. Doğumu bekleyen karım ve bizler için bu tarifsiz bir acıdır. Herkesin bu niyet üzerinden söz söylemesi gerekir. Hepimize geçmiş olsun. Aysel'i 2 gün önce tanımıştım. Onun cesareti ve diğer kadınlarımızın cesareti bana güç verdi. Son ana kadar da yanındaydım. Ama bu alevler benim cesaretimi söndüremedi. Aksine bana başka sorumluluklarımı da hatırlattı.
Yakında yeni bir doğum evimiz açılacak. Önümüzdeki yılda çocuklarımız yepyeni bir okulda okuyacak. Burada adaletli şekilde çalışan sizlere insanlık dışı olaylar yaşattılar. Yaralarınız daha geçmedi, farkındayım. Ama bundan sonra aranızdan birisinin bile burnunun kanamasını istemiyorum. Eğer aranızdan birisine bile bir şey olursa buna dayanamam. İşte Saniye teyzenin evi burası. Teşekkür ederim. Welcome to Mardin. Çok tatlısın sen. Merhaba. Seyit. Ziver. Hadi yavrum içeri. Böyle akıllı adımlar attıkça daha da güçleniyoruz. Ardımızda duran insanlara sahip çıkarsak Burhan ve Firuz Ağa'nın hükmü çökecektir. Daha bunlar ne ki baba? Açıkta kalanlar birer birer kucağımıza düşecek. Buralar öyle kutlu topraklar ki zararlı ot gibi bitenleri kusar, üstünden atar. Sonra kuruyup giderler. Az kaldı Boran. Çember daralıyor. Ne var Burhan? Sana Fransa'da olduğumu söyledim. Sen işini ne zaman bitirirsen, ne zaman bir karın olduğunu hatırlarsan ben o zaman dönerim. Unuttuysan hiç gelmeyebilirim de. Tamam mı? Gelin ağam, ettikleriniz hep bizim için biliriz. Lakin bebelerimizin karnını doyurmak zorundayız. Doğum evi okul iyi de biz oralarda çalışamayız ki. Bu fabrika bizim ekmek kapımızdır. Kocam para kazanmadıktan sonra ben çocuğumu okula gönderemem ki. Bize vereceğiniz tazminatlarla buraları tamir etsek. Çokça makinel bir şey olmadı. Gerisini de el birliğiyle düzeltiriz. Bize ekmek kapısı gerek önce gelin ağam. Sizleri anlıyorum. Yaptığınız fedakarlıkları da farkındayım. Ama fabrika yüzünden sizlere bir şey olmasından korkuyorum. Gelin ağam ellerimiz çalışamazsa biz zaten açlıktan öleceğiz. Sen neyden korkuyorsun gelin ağam? Hepimizin canı emanet değil mi? Namusuyla çalışan bizlere nereye kadar zulmedecekler ki? Burası bizim ekmek kapımızdır gelin ağam. İnsan ekmek yediği kapıya sahip çıkmazsa ne kendine ne çocuğuna sahip çıkabilir. Biz birlik olur, her güçlünün üstesinden geliriz. Yeter ki sen korkma. Benim korkum canımdan değil. Sizlere bir şey olmasından. Sen bizim için bunları yaptın. Biz de senin için ve çocuklarımız için izin verirsen tekrar fabrikayı kuralım. Bana sorarsanız bu fabrika açılmalı. Ve ocağımız yeniden tutmalı. Bu işin sahibi Sıla Genco'dur. Kararı o verir. Ne oldu Sıla? Deliran tekmeledi. Galiba o da fabrikanın açılmasını istiyor. Görüyorum ki bütün kadınlarımız da fabrikanın açılmasını istiyor. Kadınlar bir şey istedi mi önüne hiçbir şey geçemez. Fabrika açılacak. Bugün için. Söylediklerim beni o kadar şaşırttı ki. Sadece sen mi?
Ben de çok şaşırdım. Koskoca ağayı ne hallere getirdin? Bu yüzden benim kocamsın. Bediran, bak ne mutlu sana. Orhan, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Sıla. Ben de seni. Hani bu iş bitecekti? Beni mi kandırıyorsun Boran? Baba, senden rica ediyorum, sakin ol. Senin canın, sağlığından gayrı bir şey düşünmüyoruz. Senin öğrettiklerinden başka hiçbir yola girmedim baba. Ağalık kisveyle değil, vasıfla olur diyen sen değil miydin? Ben de bunun gereğini yaptım. Senin arkanda durmaya çalışıyorum. Oğluma karşı da sırtımı kollayacak değilim herhal. Sıla bu işi durdurdu baba. Bunu çalışanlara da söyledi. Ama bu karar yalnızca ekmeğini kazanmak için orada olan insanları ölüme terk etmek demekti. Fabrika açılıncaya kadar bu insanlar nasıl doyuyordu Boran? Hem bu insanların karnını doyurmak Sıla'ya düşmez. Ben bugüne kadar hiçbir yoksulu, aç olanı geri çevirmedim. Ama hainlere de çanak tutmam. Bu topraklar için alın teri döken o insanların hiçbiri hain değil baba. Bunu sen de biliyorsun. Sıla da buralı. Senin gelinin, benim de karım. Ona dışarılıklı muamelesi yapılamaz. İnsanlar ne başka bir aşirete ne de yabancı bir şirket adına çalışıyorlar. Sıla o fabrikayı bu evde büyüyüp serpilecek, torunun Bedirhan'ın geleceği olarak düşünüyordu. Bunu sen de böyle düşünsen iyi olur baba. Böyle fabrikaydı, marabaydı derken biz kendimizi unuttuk değil. Azat dur hele. Ya Narin'im bunca zaman durdum daha ne kadar bekleyeceğim? Azat bir dur, ben başka bir şey diyeceğim. Şimdi bir şey demenin sırası mı? Başka zaman dersin. Azat tam sırası. Azat, babamın Sıla için söylediklerini duydun. Ha duydum. Yakında vallahi Firuze ağa torununu sevip oynarken gelini de kahvesini götürürse hiç şaşma. Vallahi mı dersin? Bak gör, babam bu hükmün önüne geçecek. Geçecek de. Bu iş sadece Bedirhan'la olur. Ya nasıl olacakmış? Diyorum ki Bedirhan'ın yanına bir de arkadaş Yaren lazım ki beraber oynasınlar. Hem Firuze Hanım'ın aşireti de iki koldan yürür. Ha? Ya Narin'im bu Yaren ismi çok güzelmiş değil. Güzelmiş de. Dayısı ne o zaman? Ha? Madem sen de çok beğendin. Azat, oğlum 2 hafta geçti. Hala bir faaliyet gösteremedik. Ne olacak ya bu işlerin sonu? Ya baba ben Edip Bey'le konuştum. O anlaştığımız firmadan biraz daha zaman istemiş. İstanbul'dan da bir yetkili komite gönderecek buraya. Bizi kontrol edecekler. Sen merak etme baba. İnşallah gün yüzüne çıkacağız tekrar. İnşallah oğlum ya. Şimdi gittiğimizde göreceğiz bakalım oğlumuz boyatmış mı? İnşallah sana benzer. Alo. Merhaba Emre, nasılsın? İyi. Tedavin nasıl gidiyor? Sevindim. Bak Azmi'nin elinden hiçbir şey kurtulmuyormuş değil mi? Kenan amca da anlatıyor zaten mutlulukla. İyiyiz. Boran'la birlikte doktora gideceğiz şimdi. Yok, ters bir durum yok. Kontrol için. Tamam, görüşürüz.
Azat. Bir rahat huzur yok. Şerefsiz. Baba, bu herif yine bir pislik yapmaya kalkarsa sakın bana engel olma. Siz hala akıllanmadınız mı ki? Vay vay vay. Ne maharetli elemanlarmış bunlar. Geri durun lan. Ne istiyorsun Cihan? Korkacak bir şey yok. Ama pek bir az kalmışsınız siz burada. Size biraz eleman yollayayım. Malum arabalarınızın bir kısmına gene ben bakıyorum. Ah Celil Efendi ah. Böyle ağalık olur muymuş ha? Allah göstermesin gene buralarda bir felaket olur da bu adamlar ne yapar? Gene gelip benim kafama dayanır. Yalan. Ben ağa değilim Cihan. Bunlardan maraba değil. Bizim işçilerimiz tamam mı? Zaten bu topraklara senden büyük felaket gelemez Cihan. Azat. Senin ne aklın ne başın neler. İstersen babana bir sor da anlatsın. Hükümden kaçıp orada burada küstahlık edenlerin başına neler geldiğini. Aman dikkat edin ha. Bak hala tedbirsiz çalışıyorsunuz. Celil Efendi sen başına bir baret geçir. Azat sana da kurşun geçirmez bir şeyler bulalım da bir dahakine elemanlarla yollayayım. Hadi. Herkes için hayırlısı olsun. Annemizin sağlığı gayet iyi. Belli ki ona çok özen gösteriliyor. Şimdi bakalım bebek nasıl? Doktor bey, geçen sefer yanılmış olamaz mısınız? İyice baksanız belki bebeğimiz kızdır. Zor olduğunu biliyorum oğul ama başka çare yok. Hoş geldin yenge. Hoş geldiniz ağam. Hoş bulduk kızım, buyur. Dürüye, lafı uzatmaya gerek yok. Seni anasız babasız koymadık. Küçük yaşta evimize geldin, sonra da eş oldun. Velakin kader, Rabbim onu bizden aldı. Bak kızım, biliyoruz. Boş kalan kadın evde tutulmaz. Allah yazdıysa bozsun ağam. Dur hele dur. Seni ele verecek değiliz. Turgut namus için yaşadı. İyiydi, mertti. Sevdiği için her şeyi feda ederdi. Yakup abisini emsal bildi, büyüdü. Huyu da suyu da aynı çıktı. Hayır nasıl olur? Beni öldür ama buna etme ağam. O benim evladım gibi elimde büyüdü. El yatağına mı gireceksin? Turgut'un kardeşi Yakup'la evleneceksin. Gereği budur. Etme ağam. Oğlum amcasına baba mı diyecek? Ölürüm de kaynımdan evlenmem. Yurdaya git haber ver. Müsaitse görüşeceğiz. Hoş geldiniz. Yayın ağam, fabrikaya danışmakla büyük bir hayır yaptınız. Allah sizden de buranın ağamdan da razı olsun. Aşiretimizin insanları için hayırlı olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Ağam kusura kalma bir maruzatım var. Şu Fırat'ın kulağını bir çeksen diyordum. Geçen gün bizim oğlanla su yüzünden kapışmışlar. Tamam. Gereken neyse yapacağız. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne güzel değil mi? Evet.
Ne oldu Sıla? Hiç. Arkadan birisine benzettin mi? Cihan? Evet, gayet iyiyim. Çarşıdayım, geziniyorum. Sağ olasın. Malum Nuriye'nin anası babası yoktu. Diyarbakır'da bir müddet bizimle kaldı, yapamadı. Sen evini açmışsın, ona sahip çıkmışsın, Allah razı olsun. Ama bu kızı ortada bırakmak olmaz. Hele gelinimizi başka birine vermek hiç olmaz. Senin de rızan olursa Nuriye'yi oğlumuz Yakup ile baş göz etmek isteriz. Aman aman. Anne dedemler niye geldi yoksa bizi götürecek. Ne sevinmediğim? Evet ama bunun tüyleri bebek için zararlı. Oyuncak diye bunları mı veriyorlar çocuklarına yine? Tabii gelin ağam. Buralarda ilk talimleri bunlarla yaparlar. Her yiğidin bir silahı olur. Abimin ölüm haberi bile bu kadar ağır gelmedi bana. Yakup, şunu iyi belli ki namussuz yaşamak daha kolay değildir. Turgut benim en sevdiğim adamımdı. Dürüye de kızım sayılır. Sen abinin karısını başkasının hanesinde görmek ister misin? Siz gençler töremizi iyi belleyeceksiniz. Her şey sizin keyfinize göre olmaz. Örfünüzü ne de çabuk aklınızdan çıkarıyorsunuz. Ağam örfümüzü bilirim de. Dürüye yengeme nasıl orada karım derim. Abimin helalinden bana eş olur. Yeter. Bırak çocuk gibi ağlamayı. Eğer abini seviyorsan onun namusuna sahip çıkacaksın. Bunu sen yapmazsan elin oğlu başka şekilde yapar. Töremize böyle der. Zaten başka yolu yoktur. Bence münasiptir. Vakit zaman. Boran, bana söz ver. Oğlumuzun oyuncak silahı olmayacak. Olmayacak Sıla. Onun silahı bilgisi olacak. Bak yine tekmeledi. Belki de annesini kıskanıyordur. Belki de oyun istiyordur. Karanlık emellerin için oğlumuzu kullanmaya utanmıyor musun? Boran. Dürüye kızım. Burada kararları erkekler verir. Boşuna kendini paralıyor. Ağlamak isyan getirir. Bu da biz kadınlara yakışmaz. Hadi bakayım. Sen yat canım. Ben dinlendiğini söylerim. Tamam Şivan. Ben daha sonra şirkette olacağım. Dediğim gibi fabrikayı kontrol ettiriyorsun değil mi? Cengiz'e de söyle Azad'a göz kulak olsun. Ağam. Kurban olayım ağam. Sen bana yardım et. Ne oldu Dürüye? Aç oğlum. Oğlum aç. Oğlum niye yemiyorsunuz yemeğinizi?
Bak ne güzel yemekler hazırlamış anneanneniz. Ana biz burayı sevmiyoruz. Ara babamı da gelsin bizi evimize götürsün. Artık daha fazla özür dilemenin ne faydası var Burhan? Ha? Sen işlerinle ilgilen. Davayla ilgilen. Her neyse yani. Ama beni rahat bırak, tamam mı? Anlamadım. Sen şimdi Fransa'ya geleceksin demek. Çok şaşırdım. Heyecanlandım vallahi. Yani aynı evde yaşarken yatak odasına gelmeyen sen, şimdi dünyanın öbür ucuna geliyorsun. Öyle mi? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bence mevzu kapanmış. Uzatmaya gerek yok. Senin bu cüretin beni sinir ediyor biliyorsun değil mi? Bilmem mi? Senin için deli olduğunu da biliyorsun. Bediran, babanın ağlığına son veriyoruz. Buralar artık senin sayılır. Hı? Gel. Bakalım beğenecek misin? Birlikte oynayalım mı seninle? Amanın. Bunun içindeki şeytan çocuğun içine girecek. Git al. Beğendin mi? Gel oğlum buraya. Ne yapıyorsun sen? Bari onu bana bırak. Kocam senin yüzünden öldü. Belki de sen öldürdün. Nereden bileyim? Delirdin mi sen? Kim bilir daha kaç kişinin ölümüne sebep olacaksın. Senin kocan beni öldürmek için İstanbul'a kadar geldi. Ama onu ben öldürmedim. Aslan gibi adam eceliyle ölmedi ya. Bunu dünya alem biliyor. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Eğer gerçeği öğrenmek istiyorsan en güvendiğin insanlara sor. Dürüye, bir çocuğu alıp gelemedin. Keşke yerdeyseydik. Senin yerine ben gideydim İstanbul'a. Ah abi. Senin helalin benim yarim olacak öyle. Sen olsan ne yapardın abi? Çekip vurmaz mıydın kendini? Sizin yatağınıza girmektense şimdi yanında yatmayı yeğlerim. Bana dur deme abi. Öbür tarafta yüzüne bakamam yoksa. Yapma Yakup! Ağam yapma. Bırak vuram kendimi. Ben bu utançtan neylerim ağam? Bu utanç senin değil Yakup. Bu hükmü verenlerindir. Ağam haftasına kalmaz nikahımızı kıyacaklar. Davul çalıp halay çekecekler karşımda. Ama Doğan'ı kaldırdığım sevdiğim değil, bana abimden kalan miras yengem olacak. Hayır Yakup. Töre diye kimse kimsenin kaderini böyle çizemez. Affet ağam ama hiçbirinde vicdan kalmamış. Dürüye benim bacım değil. Ne farkı var? Bunların hiçbiri olmayacak Yakup.
Biz size verdiğimiz sözden döndük. Fabrika yandıysa tekrar yapıyoruz işte. Siz neden işiniz gücünüz varken gidip Cihan'a el açtınız ki? İyi de Azat kardeş, siz tazminatlarınız ödenecek. Bu iş bitti dediniz. Ortada mı kalaydı? Tamam dedik. Ama bakın Boran Ağa da fabrika kapanmasın diyor. Hem bir kere sizin sözleşmeniz Cihan'la değil ki. Bizimle değil. Her şeyi bir kenara bırakın. Biz kader birliği yapmadık mı arkadaşlar? Kim nereye kadar bize zulmedebilir ya? Değil amca. Doğrudur Hazret. Yok, hala açmıyor. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Ya Celil, sen bütün gün bu Azat'la beraber değildin. Peki ya nerede şimdi bu çocuk? Niye gelirken tutup kolundan getirmedin beraber? Ya Bedar öyle bir konuşuyorsun ki sanki Azat 5 yaşındaki çocuk. İşi gücü var, bugün 2 tane de toplantısı var ya. Sıla'yı arasak belki onun haberi vardır. Ya ortalığı velveleye vermeyin ha. Milleti ayaklandırmanın ne lüzumu var şimdi? Bedar, neyi anlamıyorsun biliyorsun? Ya adam fabrika çalıştırıyor ha, bakkal dükkanı değil. Bundan sonra geç gelecek. Alıştırın buna kendinizi. Allah Allah. İnsanın tepesini oynatıyorsunuz bazen ya. Alo. Ağam. Nasılsın? İyisin. Sağlığın yerindedir inşallah. Ümmü, ne diyeceksen onu söyle, uzatma. Cihan. Bak çocuklar çok perişan oldular. Hepimiz seni çok özledik. Bu kadar ceza yetmez mi? Sen bir ağa karısısın. Benim yanımda kimse güçsüz, aciz olamaz. Dimdik ayakta durmayı öğreneceksin. Ya peki benim günahım ne? Seni canımdan çok sevmem mi? Yalnız başıma yapamıyorum. Beni sensiz koyma Cihan. Ben seninle kaç senedir yalnızım biliyorsun değil mi? İyi akşamlar. Ağam. Ağam Yakup'u bulabildin mi? Gel Dürüye, konuşalım. Bakmayacak mısın? Konuşmak istemiyorum. Yeter. Senin niyetin ne? Burhan'dan ayrılmak istiyorum. Neden? Sana ne zararı var? Cihan, ne diyorsun sen ya? Niye kızıyorsun? Boşanmana ne gerek var? Bak, daha dün bebeği kabul ettin, şimdi boşanma diyorsun. Ben Burhan'a yapay baba mı buldum diyeceğim. Ha? İsmail'cim. Ben mi anlatamıyorum yoksa sen mi anlamak istemiyorsun? Benim yeterince kalabalık bir ailem var zaten demiştim sana. Öyle mi?
Hoş geldin sevgilim. Ne güzel bir karşılama bu. Aslında uyanık kalmak istiyordum ama uyuyakalmışım. Oğlum beni çok yoruyor. Babasının acısını çıkarıyor demek ki. Annesi de beni çok yoruyor. Demek öyle. Ayrı kaldığımız her an babası hep karısını düşünüyor. Çarşıya gittiğimizde aldığın şey buydu değil mi? Çok güzelmiş. Hep sen sürpriz yapacak değilsin ya. Bak, üstünde Bediran yazıyor. Bunu yanımdan hiç ayırmayacağım bundan sonra. Hiç sevmedin demek. Benimleyken yalnızdın demek. Bu dünyada senin için ben yokmuşum demek. Ayrılığa değil ama bu acıya katlanmaz yüreğim. Niye ağlıyorsun anne? Benim kuzum. Ağlamıyorum ama. Ağlamıyorum. Seyit. Oğlum hadi siz biraz içeride televizyon seyredin ha. Hadi oğlum. Şimdi ben de yalnızım Cihan.
Hırpalamayın. Sakın ben gelene kadar da öldürmeyin. Emredersin abi. Anne kaçıyoruz anne. Anne niye bizi içeri almıyorsun? Anne niye bizi içeri almıyorsun? Anne niye bizi içeri almıyorsun? İşte senin de maceranın sonuna geldik Azat. Ağaya baş kaldırmak falan değil. Sizde öyle yürek yok. Şeref desen hak getir. Bacısının altınlarıyla oynayana delikanlı denir mi lan? Bu fikirsiz. Bir de ağa kızı kaçırmış. Gerçi bende de öyle bir abi olsa beni de kaçırırlar. Kim ne diyecek? Efendi ol. Nari'nin adını ağzına alma. Sus. Oğlum, sus. Gitme aklım sende kalır. Uyuyamam geceleri. Gitme aklım sende kalır. Uyuyamam geceleri. Hiç ayrılmadık seninle. Hiç ayrılmadık seninle. Değil bir sene, bir gün bile gitme. Sana son bir ders. Kaçırma. Aslında hüküm gereği ibreti alem için seni orta yerde bulmak vardı ama sen beni çok zorladın. Baba oğul bunların kafası bir şey almıyor. Uyarıyoruz. Başlarına gelecekleri söylüyoruz. Dinletemiyoruz. Kılavuzu karga olanın fabrika senin neyine? Ağalık. Bu ne cüret. Bir de bize dönen adamları ayartmaya çalışıyorsunuz. Etin tadını alan çoban köpeğinden hiç hayır gelir. Bize gelince namustan bahsedersin. Ama bütün pislik sende. İpliğini pazara çıkaracağım diye korktun değil mi? Ah, Dilaver ah. Ben şimdi bunu öldürmeyip sabaha bıraksam kaç adamın kanına girermişim. Siz artık bittiniz. Gücünüz de sözünüz de kimseye işlemiyor artık. Ben burada şerefimle ölürken sen her gün sürüneceksin. Ama senin gözlerinde şu korkuyu gördüm ya. Gam yemem artık.
Bu senin gördüğün korku değil. Senin ölümün. Hiç ayrılmadık seninle, hiç ayrılmadık seninle. Değil bir sene, bir gün bile gitme. Can peri